Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat tel tel ayrılan sütlü katmer tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1,5 bardak kadar ılık süt ekledim. 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 4 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamurumu yoğurma kabında yeteri kadar yoğurup toparladım. Hamurumu masaya aldım. Yoğurma kabının dibinde kalan kalıntıları da bu şekilde hamurun üzerine ekliyorum. 2-3 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken kullandığınız unun böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. Bu tarz tariflerde daha güzel sonuç alırsınız. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru masada 3-4 dakika kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıp yarım saat kadar dinlendirdim. Yarım saat kadar dinlendirdiğim hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra 4 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açıp yağlıyorum. Bu arada 100 gram kadar tereyağını eritip 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Yağı ılık bir şekilde kullanıyorum. Bezeleri videoda görüldüğü gibi açtım. Uygun bir servis tabağına alıyorum. Altını üstünü güzelce yağlıyorum. Bu şekilde yağladıktan sonra tekrardan yarım saat kadar dinlendiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezeleri tek tek yağladım. Yarım saat kadar dinlendirdim.
Dinlendirdiğim hamurumu tezgahıma aldım. Bu arada isterseniz sadece sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Bu arada tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Dilerseniz sadece su veya maden suyu ile de bu tarifi yapabilirsiniz. Maden suyu ile yaptığınız zaman gerçekten çok güzel oluyor. Kesinlikle en ufak bir yırtılma olmuyor. Ayrıca birçok el açması tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Çok sevilen, çok beğenilen baklava ve içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Hamuru yavaş yavaş büyütüyorum. Üzerini yağsız bırakmayın. Yağsız kaldığı zaman yırtılma olabiliyor. Ufak tefek yırtılmalar hiç sorun değil. Zaten sardığımız için. Hamurların hepsini bu şekilde hazırladım. Üzerini kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar tekrardan dinlendiriyorum. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra yavaş yavaş elimle büyütüyorum. Bu arada isterseniz merdane de kullanabilirsiniz ama saniyeler içerisinde açılıyor. Elimle biraz büyütüyorum. Diğerlerini de sırasıyla büyüttükten sonra tekrardan bir üzerinden geçiyorum. Daha öncesinden birçok katmer tarifini de sizlerle paylaşmıştım. Yıllardır yapıp satıyorum. Bana güvenerek katmer tariflerimi de deneyebilirsiniz. Katmerleri de bu şekilde hazırladım. Tavayı iyice ısıttıktan sonra tavaya biraz yağ sürdüm. Katmerlerimi pişirmeye başladım. Videonun çok fazla uzun olmaması için bazı kısımlarından kestim ama yine de ister istemez biraz uzun oluyor. Katmeri ilk etapta orta ateşte, daha sonra kısık ateşte pişiriyorum. Ara ara yükseltiyorum, ara ara kısıyorum. Katmeri birkaç tur çevirerek pişiriyorum. İlk etapta altının bu şekilde kızarması yeterli. Tekrardan çeviriyorum. Bu katmeri ben bu şekilde hazırladım ama dilerseniz katlayarak da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi birçok katmer tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Oradaki şekillerden istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Katmerlerin hepsini bu şekilde pişirdim. Sizler katmerin güzelliğini izlerken bu arada ben de doku testine geçiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat tel tel oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.